Karşınızda çok önemli bir mekatronik projesi. Akort aletimiz var ve şu an gitarımız OpenD şeklinde akort edilmiş durumda. Motorları çekelim. Buradaki gördüğünüz motorlarla gitarı akort ediyoruz. Ve şurada da sistemimiz hazır. Baştan başlayalım sisteme. Evet, bu LCD ekranla makinemizle iletişim kurabiliyoruz. Karmaşık bir devre var. Hepsinin nasıl çalıştığını birazdan anlatacağız. Buradan istediğimiz akort çeşidini seçebiliyoruz. Mesela şu an OpenD demiştim. E-standart yapalım bakalım. Bunu seçtik. Bizden şimdi makine ilk teli çalmamızı istiyor ve ilk telin 82.4 Hz olması lazım. Bakalım şu an kaç Hz bilmiyoruz. Şu an Apo Abdullah ilk teli çalıyor. Evet, 72'ymiş. Yavaş yavaş girecek. Evet, ilk teli yaptı. Şimdi bizden ikinci teli çalmamızı istiyor. İkinci teli de çal. O da tamam. Evet, ikinci tel tamammış çünkü zaten doğru yerdeymiş. Tamam, 3'ü çalıyoruz. O da tamammış. 4'ü çalıyoruz. Evet, 4 farklı. İyi bir şey. Evet, 4'ü de yaptı. Çok hızlı yapıyor, ondan yakalayamadım bile. 5'i şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde dönüyor. En altta şu an harfleri. Yani bir yere sildim. Evet, bu şekilde 5'i de yaptı. Şimdi 6. tele geçtik. Yapıldı. Evet, 6. tel de yapıldı. Şu an istersen yazıyı. E-standart tuning yapıldı. Yazıyı kaçırdık ama şu şekilde buradan akortun olduğunu anlayabiliyoruz. Çok klasik melodiyle. Bu 6 kişilik bir proje. Nasıl çalıştığını kısaca bahsedebiliriz. Nasıl çalıştığını kısaca anlatabiliriz. Şu şekilde ilk başta kalabilir abi. Böyle bir sürgümüz var. Aynen bu şekilde bu arada gitarımızı da çıkartabiliyoruz buradan. Sürgülü bir sistem yaptık. Nasıl çalışıyor? İlk öncelikle bu tellerin her bir frekansı makineye aktarılmalı ve bu bir elektro gitar olduğu için biz şu kabloyla bu ses sinyallerini alıp buraya götürebiliyoruz. Fakat bu gelen ses sinyaline ne oluyor? Şimdi elektro gitar bildiğiniz üzere pille veya herhangi bir dış kaynaklı çalışmayan bir alet. Yani kendi kendine gücü yetiyor. Fakat pili falan olmadığı için elektro gitarın buradan gelen ses sinyalinin şiddeti çok düşük oluyor. Ve bu şiddeti okumak imkansız. Amfi dediğimiz aletler sayesinde bu şiddeti arttırabiliyoruz ve okunabilecek bir hale getiriyoruz. Ses geldi ve şuradaki devre bir amfi. Bu amfi sayesinde bu sesin şiddeti arttırılıyor ve şurada mikrocontroller dediğimiz küçük bir bilgisayarın içine gidiyor. Küçük bir bilgisayar amfiden gelen sesi okuyabiliyor ve bu sesi okuyabildiğinden de frekansını ölçebiliyor. Gelen sesin frekansını ölçmek için çeşitli algoritmalar var. Biz FFT'yi kullanıyoruz, Fast Fourier Transform. Bu sayede buradan gelen yükseltilmiş sinyalin frekansını ölçebiliyoruz. Frekansı ölçtükten sonra yapmamız gereken tek şey istediğimiz frekanstan düşükse teli gerdiriyoruz. İstediğimiz frekanstan büyükse ise teli bollaştırıyoruz. Teli gerdirip bollaştırma işlemini ise motorlarla yapıyoruz. Motorlara da gerekli sinyali bu cihaz söylüyor. Bu cihaz frekansı okudu ve motora gerekli sinyali şuradaki kablolarla yolluyor. Motora gitmeden evvel bir sürü burada karmaşık devremiz var. Çünkü bu motorlar sadece elektrikten anlıyor. Yani buna şu yönden artı bu yönden eksi verirseniz bir yöne dönüyor. Diğer yönden artı diğer yönden eksi verirseniz diğer yöne dönüyor. Ve bunun yönetebilmesi için burada karmaşık bir devre kurduk. Burada işte çeşitli mantık devreleri var. Motor driver'lar var. Bunların içinde H-bridge var. Bunlar integrated circuit. Ve bunlar sayesinde motoru istediğimiz gibi bilgisayar üzerinden yönetebiliyoruz. Buradan kullandığımız sinyallerle. Yani kısacası frekansı okuduk. Frekans düşükse istediğimiz frekanstan motorlarla teli gerginleştiriyoruz. Büyükse ise bollaştırıyoruz. Olay bundan ibaret. Burada da işte bir güç regülatörümüz var. Gerekli gücü buradaki devrelere sağlıyor. Ayrıca 12 voltluk bir adaptöre bağlı şuradan prizle 12 voltla çalışıyor. Fakat 12 voltluk herhangi bir lityum pille de bu sistem çalışabilir. Bu zaten prototip amaçlı bir sistem. Ve şurada gördüğünüz plastik raylı sistemi yaptık. Bunları yapmak biraz zor oldu. Şunlar biraz açılı duruyor farkındaysanız.
onlara uygun motorları yerleştirdik, vidaladık ve sabit bir şekilde duruyor. Şu an istediğimiz birçok çeşit akortu bu alet yapabiliyor bu sayede. Bu bir 6 kişilik proje. Herkesin emeği var. Şöyle hep beraber çekeyim. Bir arkadaşımız aramızda değil. O gelemedi bugün. Ama normalde hep beraber bayağıdır uğraştığımız bir proje ve şu an gayet mutluyuz. Görüşürüz.